Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaş ölçülerinde yakası fırfırlı bonbon modeli bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi örerken 3,5 numara şiş kullandım. 1,5 yumakta 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullandım. 1,5 yumak kadar ip gitti arkadaşlar. Renk kodunu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İsterseniz bu renkte örmeyi yorum olarak altına yazarsanız renk kodunu size yazarım arkadaşlar. Şu anda kodunu bilmiyorum. Ölçülerini vereyim. Beden genişliği 28 santim. Arka ortadan beden uzunluğu 32 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 33 santim. Sizler biraz büyük yapmak isterseniz roba artırmalarını 2 sıra daha fazla yapabilirsiniz. Beden boyunda yine birkaç model sırası fazla örebilirsiniz. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Arkadan görüntüsü de böyle. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçebiliriz. Hepimize kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 79 ilmek atarak başladım. Yakası için 3 haroşa sırası ördüm. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Ben haroşamı her iki yönde de ters olarak örüyorum. Sizler düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. İlmeklerimi de şu şekilde ayırdım. Ön bedenimiz 13 ilmek. Roba modelimiz 6 ilmek. Kol için 5 ilmek ayırdım. Tekrar roba modelimiz için 6 ilmek ayırdım. Arka bedenimiz için 19 ilmek. Tekrar roba modeli için 6 ilmek ayırdım. Kol için 5 ilmek. Roba modelimiz için 6 ilmek. Ön bedenimiz için 13 ilmek ayırdım. Toplamda 79 ilmeğimiz oldu. Kol için ilmek sayısının az olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat ilmek sayısı az değil. Roba modelimizdeki sayılar da ekleniyor arkadaşlar. O yüzden kol için sayımız az değil. Şimdi sıra sonunda örmediğim ilmeği sıra başında ters olarak örüyorum. Kenarlarımız bu şekilde tırtıklı olarak devam ediyor. Patam için 6 ilmek haroşa öreceğim. 3 6 ilmek haroşamı ördükten sonra ilmek ayracıma kadar, yani 3 6 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördükten sonra ayracımı geçirdim. İpimi öne alıyorum. Burada artırma yapıyorum. Roba modelimizde olan 6 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. İpim önde olduğu için buraya ajur yaparak artırmalarımızı yapmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördükten sonra ipimi tekrar öne alıp artırma yapıyorum. İlmek ayracımızı şu şekilde, hatta ayraçları çıkaralım arkadaşlar. Ajur yaparak artırma yaptığımız için artırma yerlerimiz sonraki sıralarda belli olacak. Ben ilk sırada ilmekleri ayırmak için ayraç kullandım. İpimi öne aldım. Yine buraya ajur yaparak artırmamızı yapacağız. Kol için 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 ve 5
5 ilmek düz ördükten sonra yine roba modelimizde olan 6 ilmeğin hem sağına hem de sol kenarına ajur yaparak artırma yapacağız. O yüzden ipimi öne alıyorum. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buraya artırma yaparak ajur yaptık arkadaşlar. Tekrar ipimi öne alıp artırmamı yapıyorum. Ayracımı çıkardım. Arka bedenimizde olan 19 ilmeğimizi düz olarak örelim. 1, 2, 3, 17, 18, 19. 19 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı çıkardım. Yine roba modelimizin hem sağına hem de soluna ajur yaparak artırmalarımızı yapacağız. Ajur yapmak için ipimi öne alıp 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördüm. Tekrar ajur için ipimi öne aldım. Kol için 5 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördüm. Ayraçlarımı çıkararak devam ediyorum arkadaşlar. Kol için 5 ilmeğimi düz ördükten sonra yine roba modelimizdeki ilmeklerin hem sağına hem de soluna artırma yapıyoruz. İpimi tekrar öne aldım. 6 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek düz ördükten sonra ipimi tekrar öne alıyorum. Sıra sonunda 3, 6, 9, 12, 13 ilmeğim kaldı. 13 ilmekten 6 tanesi arkadaşlar 2, 4, 6. 6 ilmek pat ilmeğimiz. 3, 6, 7 ilmek kalıyor arkadaşlar. Yaka düşürme tekniğini uyguladığımız için yakada kısa satır tekniğini uyguluyoruz. 2 ilmek, 2 ilmek, 3 ilmek olarak öreceğiz. Şimdi ipimi bu şekilde öne aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Buradaki ilmekleri örmeden arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Ajur ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi roba modelimizdeki 6 ilmeğimizi öreceğiz arkadaşlar. İlmekleri şu şekilde öreceğiz. Ajur ilmeğimi ters olarak ördükten sonra bir ilmek ters öreceğim. Fakat bir kez dolama yapmıyorum da 2 kez dolama yaparak ilmeğin içinden çıkarıyorum. İlmeğin içine giriyorum. Bir kez değil, 2 defa dolayarak ilmeğin içinden çıkarıyorum. Normalde bir kez örüp bu şekilde çıkıyorduk arkadaşlar. Bu modelde ilmeğin içine girip 2 kez dolama yapıp çıkıyorum. İlmeğin içine giriyorum. 2 kez dolama yapıp çıkıyorum. 6 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Diğer ilmeklerimi ise ters olarak örüyorum. Ajur ilmeklerimi. Şimdi kol ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ajur ilmeğimi ters ördüm. Modeldeki ilmeğimi şu şekilde ilmeğin içine giriyorum. 2 defa dolama yapıp çıkıyorum. İlmeğin içine girdim. 2 defa dolama yapıp çıkıyorum. Modeldeki 6 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Ajur ilmeğimizi ters örüp şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi ajur ilmeğimize kadar ters olarak örelim.
ajur ilmeğimize kadar arka yüzde ters olarak örelim. Şimdi ajur ilmeğime kadar geldim. Ajur ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Robo modelimizde olan 6 ilmeği şu şekilde örüyoruz. İlmeğin içine girip 2 kez dolama yapıp çıkıyoruz. İlmeğin içine giriyorum. 2 kez dolama yapıp çıkıyorum. Modelde 6 ilmeğimiz var. 6 ilmeği de bu şekilde ters örüyoruz fakat 2 defa dolama yapıyoruz. Şimdi ajur ilmeğimi ters ördüm. Kolda olan 5 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyim. Tekrar ajur ilmeğimi ördükten sonra robo modelimizde olan ilmeği bu defa 2 kez dolama yaparak ilmeklerimizi örüyoruz. Diğer yüzde bu ilmekleri açacağız arkadaşlar. O yüzden 2 defa dolama yaparak örüyoruz. Gerçekten çok kolay ve güzel bir model. Şimdi ajur ilmeğimi ördüm. Ters olarak 3, 6, 9, 12, 13. Ön bedenimizde 13 ilmeğim kaldı. 13 ilmekten 2 tanesini örüp döneceğim. 1, 2. 2 ilmeği ördüm. Ön yüze döndüm arkadaşlar. İlk ilmeği şu şekilde örmeden alıyorum. İlmeği biraz sıkıyorum arkadaşlar, belli olmasın diye. Bir ilmek düz ördüm. Şimdi ajur ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Tekrar dolama yaparak ajur yapacağız. Şu şekilde 2 kere dolayarak örmüş olduğumuz ilmekleri açıyoruz arkadaşlar. 6 ilmeğimizi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu şekilde arkadaşlar. İlk 3 ilmeği takıyorum. Daha sonra buradaki 3 ilmeği ilmekleri sol şişimize takalım. İlk 3 ilmeğin üzerinden 4, 5, 6. 6. ilmeği şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde geçirip ilmekleri şişten çıkarmıyorum. İpim yine önde. Buradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. 1, 2, şu ilmeğimi öreceğim arkadaşlar. Bunu önde tutmam gerekiyor. Şişten çıkarmadan düz olarak örüyorum. Daha sonra 1, 2, 3 ilmek daha örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin yönlerini değiştiriyoruz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu sırada kolda 7 ilmek düz örüyoruz. Artırdığımız ajur ilmekleriyle. Şimdi tekrar ipimi öne aldım. Buradaki ilmekleri yine açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği açtıktan sonra sol şişime geçirdim. İlk 3 ilmeğin üzerinden 4. 5. ve 6. ilmekleri geçiriyorum. Fakat şişten çıkarmıyorum arkadaşlar. İlmekleri şu şekilde elimizle tutup ipimiz önde, yerleri karışmasın diye düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği bu şekilde düz olarak ördüm. Tekrar ipimi öne alıp ajur yapıyorum. Bu defa arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yine ajur kısmına kadar düz olarak örelim. Ajur ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Yine ilmekleri bu şekilde sağ şişime alarak açıyorum. Daha sonra ilmekleri sol şişime geçiriyorum. Son 3 ilmeği ilk 3 ilmeğin üzerinden geçiriyorum.
Fakat şişten çıkarmayalım ama ilmekleri elimizde tutalım arkadaşlar. Yoksa diğerlerinin üzerinden geçiyor. Tekrar artırma yaptığımız için, ajur yaptığımız için arkadaşlar ilmeği öne aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmeği düz olarak ördüm. Sadece ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. İpimi öne alıyorum. Tekrar ajur yapmak için arkadaşlar kolda olan 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu işlemi arkadaşlar her ön yüzde yapmıyoruz. Bir sıra düz olarak örüyoruz. Yine kenarlarda artırmalarımıza devam ediyoruz. Sonraki sırada ilmekleri açarak ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Yani her ön yüzde değil, iki sırada bir işlemi tekrarlıyoruz. İpimi öne aldım. İlmekleri yine açıyorum. 1 2 3 4 5 6. Elimiz alışınca rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. İlk defa deniyorsanız biraz zorlanabilirsiniz. İlk 3 ilmeğin üzerinden son 3 ilmeği geçirip sol şişime takıyorum arkadaşlar. Şişten ilmekleri çıkarmadan ilmekleri tutarak düz olarak örüyoruz. Ajur yapmak için ipimi öne alıyorum. Ajur ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 2. Şimdi sıra sonunda arkadaşlar 3 6 9 10 11 ilmeğim kaldı. Bu sırada yine 2 ilmek daha örüyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalıyor. 9 ilmeği örmeden arka yüze geçiyorum. Bu şekilde kısa satır tekniğini, yani yaka düşürme tekniğini uygulamış oluyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu sırada iki kez dolama yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzde yapmış olduğumuz dolama işlemini de yine bir sıra ters olarak örüp sonraki sırada tekrarlıyoruz. Her sırada değil arkadaşlar. Dolama işlemi de her sırada değil. İlmeklerin yerlerini değiştirme işlemi de her sırada değil. Bir sıra yapıp bir sıra yapmadan ilerliyoruz. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim arkadaşlar. Yine burada yaka düşürme tekniğini yapacağız. 3 6 9 10 11 11 ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda 11 ilmeğim kalana kadar ördüm. Şimdi 2 ilmek daha örüyorum. 2 ilmek ters. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. Daha sonra 3 ilmek öreceğim. Sonra da pat ilmeklerimi örüp yaka düşürme tekniğini tamamlamış olacağım arkadaşlar. Yine şu şekilde döndüm. İlmeğin içine girerek ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 ilmek 5 ilmek düz örüyoruz. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajur ilmeğini de düz olarak örüyoruz. Şimdi ipimi öne aldım. 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Her sırada ilmeklerin yerlerini değiştirme işlemini uygulamıyoruz arkadaşlar. Bu sırada düz ördüm. Arka yüzde ters ilmekleri 2 kere dolayarak alacağız. Sonraki ön yüzde ilmekleri açıp ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Bir ön yüzde düz örüyorsak diğer ön yüzde ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Arka yüzde ters olarak öreceğiz bir sırada. Diğer arka yüzde ilmekleri 2 defa dolama yaparak öreceğiz. Şimdi tekrar ipimi öne aldım. Kol ilmeklerimi düz olarak örüyorum.
Bu defa 9 ilmek düz olarak örüyoruz kolda. 5 ilmekle başlamıştık. İlmekler ikişer ikişer artarak devam ediyor. İpimi öne aldım. Yine artırma yapıyorum. 6 ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Bu defa arka bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine robo modelimizin kenarlarında artırma yaparak devam edelim. Kolda olan ilmekleri düz olarak örerim. Robo modelimizin yine kenarlarında artırma yapalım. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kalıyor arkadaşlar. 10 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna geldim. 10 dedim ama arkadaşlar 9 ilmeğimiz kaldı. 3, 6, 9. Şimdi 3 ilmek daha öreceğim. 6 ilmeğimiz kalacak. 1, 2, 3. 3 ilmek daha örüyorum. Pat ilmeklerim kaldı. Sonraki sırada da pat ilmeklerimi örüp yaka düşürme tekniğini tamamlamış olacağız. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ajur ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arka yüzdeyiz. Modelde olan roba kısmında ki modelimizin ilmeklerini 2 kere dolama yaparak öreceğiz. Normalde bir kere bu şekilde yapıp çıkarıyorduk. Fakat bu modelde 1, 2, 6 ilmeğimizi bu şekilde dolama yaparak örelim. Alışkın olmadığımız için unutabiliriz arkadaşlar. 6 ilmeği unutmadan her arka yüzde değil arkadaşlar. Bir sıra ilmekleri ters örüyoruz. Sonraki arka yüze geçtiğimizde ilmekleri bu şekilde 2 kere dolama yaparak örelim. İlmeklerimizin uzun olması gerekiyor. Ön yüzde ilmekleri açıp yerlerini değiştiriyoruz. Ajur ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi arka yüzde robo modelimizde olan ilmekleri 2 kez dolama yaparak örelim arkadaşlar. Sıra sonunda yine 9 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ördüm. Robodaki modelde 2 kere dolama yaparak ters ördüm. Şimdi 3 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. 3 ilmek ördükten sonra artık yaka düşürme tekniğini tamamladım. Burada sıra sonunda ilik açacağım. Artık ilmeklerimizin tamamını örmeye devam edeceğiz. Şu şekilde ilmeğin içerisine girerek düz olarak örüyorum. Artırma kısmına kadar gelelim. Arka yüzde 2 kere dolama yaparak ördüğümüzde ön yüzde bu şekilde ilmekleri açıyoruz arkadaşlar. 6 ilmeğimizi açalım. Sol şişimize geçirelim. 3 ilmeği ilk 3 ilmeğin üzerinden geçirelim. Son 3 ilmeği geçirelim fakat şişten çıkarmayalım. Elimizle de tutalım. Daha sonra ilmekleri düz olarak örelim. Modeli buraya kadar anlamışsınızdır arkadaşlar. Anlamadığınız yer olursa tekrar başa sararak videoyu izleyebilirsiniz. İpimi öne alıp yine artırmalarımıza devam edelim arkadaşlar. Robamızın genişliği istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. İliklerimi nasıl açıyorum onu da göstereyim. Daha sonra da robamızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. İlmeklerimi açtıktan sonra sol şişe geçiriyorum. Son 3 ilmeği ilk 3 ilmeğin üzerinden geçirip şişimizi takalım. Şişten çıkarmayalım. İpimiz önde. Yine dolama yaparak artırmamı yapıyorum. İlmekleri düz olarak örelim.
İlmekler gevşek olduğu için arkadaşlar birbirinin üzerinden geçiyor. O yüzden örerken elimizde tutalım ki yerleri değişmesin. Bu şekilde arkadaşlar robamız devam edecek. İpimi öne alıyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Pat kısmımıza kadar göstermiş olduğum gibi örerek gelelim. Pat ilmeklerime kadar geldim. İlk iliğimizi açalım. 6 ilmek patımızdan birinci ve ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Alttaki ipi girip ilmeği ters olarak örüyorum. Hemen 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Kenarlarımın bu şekilde tırtıklı olmasını istediğim için sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp sıra başında ters olarak örüyorum. 6 ilmek patımızı haroşa olarak örüyoruz. Bu sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Sonraki sırada ön yüze geçince de ilmekleri yine roba modelimizde olan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Kenarlarına artırma yapmaya devam ediyoruz. Tekrar arka yüze geçince yine dolama yapıyoruz. Bu şekilde robamıza devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim arkadaşlar. Daha sonra kollarını örüp keseceğiz. Robamızı 18 artırma sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. Ajurlarımızı sayarsak toplamda 18 artırma sırası oldu. 12 haroşa sırasında bir de iliklerimi açıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 haroşa sırasında bir ilikleri göstermiş olduğum gibi açalım. Şimdi artırmalarımı tamamladım. Robamızda 3 haroşa sırası öreceğiz arkadaşlar. 3 haroşa sırası ördükten sonra kol kesimine geçeceğiz. Haroşamı ben yine ters olarak öreceğim. 3. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde kol kesimine geçelim. Her iki yönde de haroşamı ben tersten örüyorum. Bu şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde toplamda 3 haroşa sırası olana kadar örelim. 3. haroşa sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde kol kesimlerine geçeceğim arkadaşlar. Şimdi herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan 3 haroşa sırasına tamamlayıp geliyorum. Robamızda 18 artırma sırası ördükten sonra 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde kollarımızı keseceğiz. Bu ölçüler arkadaşlar elinizin sıkılığını ipinize ve şişinize göre değişiklik gösterebilir. O yüzden ben şu şekilde yakasından ölçüsünü vereyim. 15 santim olmuş arkadaşlar. Benimle aynı ölçülerde yapıyorsanız sizler de 15 santim örebilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi şu şekilde ayırdım. Roba modelimizde olan 6 ilmeğin tam ortasına ilmek ayracımı taktım. 3 ilmek kola eklenecek. 3 ilmek arka bedene. Burada da aynı şekilde 3 ilmek kola, 3 ilmek ön bedene ekleyecek. Yine buralarda da aynı şekilde arkadaşlar. Roba modelimizin ortasında olan 6 ilmeğimizin ortasına ayraçlarımı taktım. Şöyle ilmek sayımı da vereyim. Önlerde 34 ilmek var. Kollarda 47 ilmek. Arka bedenimizde ise 61 ilmek var. Kol altında yine artırma yapacağız. Şimdi arka yüze geçip kolda olan 47 ilmeğimizi keselim. Arka yüzde ayraç kısmımıza kadar ters örerek gelelim. Ön bedende olan 34 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ayraç kısmıma kadar geldim.
ayracımı çıkarıyorum. Şimdi kolda olan 47 ilmeğimi örerek keseceğim. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. Önceki örmüş olduğum ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. İlmeklerimizi çok sıkmadan keselim arkadaşlar. Çok da ilmekleri gevşek tutmayalım. İlmeklerimizi bu şekilde bir ilmek örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek keselim. Şimdi kolda olan ilmeklerimi ayraç kısmına kadar kesip geleyim. Kolda olan ilmeklerimi ayraç kısmına kadar kestim. Şimdi ayracımı çıkarıyorum. Burada bir ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğimi de yine bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyorum. Arka bedende 61 ilmeğimiz var. Arka bedendeki ilmekleri ters olarak örelim. Diğer kol ayrımına kadar ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Arka bedende olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. 61 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kol ayrımına geldim. İlmek ayracımı çıkarıyorum. Şimdi kolda olan 47 ilmeğimi keseceğim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi bu şekilde ayraç kısmına kadar keselim. Kolda olan ilmeklerimi kestim. Kolumuzun görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bir ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimi de keseceğim. Ayracımı çıkarıp bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Ön bedenimizde de 34 ilmeğimiz kaldı. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp geliyorum. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. 6 ilmeğimi haroşa olarak ördükten sonra 3 6 ilmekleri düz olarak örüyorum. Ön bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Kol altında bu sırada 4 ilmek artırma yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi ön yüzde düz olarak ördükten sonra şu şekilde arka yüze geçiyorum. İlmeklerimi ters örerek artırmamı yapacağım. 4 ilmek artırma yapacağım. Bir ilmek ters örüp şişime takıyorum. 1. Aynı ilmeği tekrar ters örüyorum. Şişime takıyorum. 2. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. Şişime takıyorum. 3. Bir ilmek daha örüp şişime takıyorum. 4. Buraya 4 ilmek artırma yaptım. İlmeklerin çıkmamasına dikkat edelim. Şimdi arka bedende olan ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Model kurulumuna geçmeden önce 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde düz örmemiz gerekiyor. Şimdi arka bedende olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Kol ayrımına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim.
Arka bedende olan ilmeklerimi düz örerek kol ayrımına kadar geldim. Şimdi yine burada artırma yapacağım. Arka yüze geçiyorum. Artırmalarımı örerek yapıyorum. İlk ilmeği ters örüp şişe takıyorum. 1. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. Şişe takıyorum. 2. Yine ters olarak örüp şişe taktım. 3. Bir kez daha örüyorum. Ters olarak ördüm. Şişime taktım. 4. 4 ilmek artırmamı yaptım kol altında. Şimdi ön bedende olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Pat ilmeklerimize kadar ilmekleri düz örelim. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayıp arka yüze geçelim. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ön bedende olan ilmeklerimizi yine kol altına kadar ters olarak örelim. Kol altına kadar ters örerek geldim. Uzayan ipimle yine artırma yapacağım. Şu şekilde arkadan ipe giriyorum. İpimizi ters olarak örüyoruz. Hem buradaki ipi kaybetmiş oluyoruz arkadaşlar, hem de artırma yapmış oluyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Arkadan ipimize giriyorum. İpi ters olarak örüyorum. 2 ilmek daha artırma yaptık. Toplamda kol altında 6 ilmek artırmış olduk. Şimdi artırmış olduğum ilmekleri de ters olarak örüyorum. Arka yüzde olduğumuz için. Arka bedene geçiyorum. Arka bedende olan ilmeklerimizi de diğer kol altına kadar ters olarak örelim. Arka bedende olan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kol altına geldim. Kol altında yine uzayan ipimizle artırmamızı yapalım. Şu şekilde arkadan ipe girip ters olarak örüyorum. 1. Tekrar aynı ipi bir kez daha örüyorum. Burada hem potluk oluşmuyor arkadaşlar, hem de artırmamızı yapmış oluyoruz. Daha sonra artırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyorum. Toplamda kol altında 6 ilmek artırmış olduk. Ön yüzde 4, arka yüzde de 2 ilmek artırma yaparak her iki kolda da kol altında 6 ilmek, toplamda 12 ilmek artırmış olduk. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Robamızda 3 haroşadan sonra bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde örmüş olduk. Bir sıra daha ön yüzde ve arka yüzde örelim. Model kurulumuna geçmeden önce 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde örmüş olalım. Toplamda 8 sıra, toplamda 4 sıra arkadaşlar, pardon, 4 sıra örmemiz gerekiyor. 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde. Şimdi ben 2 sıra ördüm. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde örüp geliyorum. Dört haroşadan sonra 2 sıra ön yüzde, 2 sıra da arka yüzde örmüş olduk. Şişimde toplamda 141 ilmeğim var. Pat ilmeklerimizi ilmek sayımızdan çıkardıktan sonra ilmek sayımızın 4'ün katları artı 1 ilmek olması gerekiyor arkadaşlar. Modelimiz 4'ün katı artı 1 ilmekten oluşan bir model. Şimdi ön yüzde pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi bu sırada model kurulumu yapıyoruz. 4 sırada bir modelimizi kuruyoruz. 4 sıra ördükten sonra bu sırada modelimizi kuralım. İlk ilmeği şişimden çıkarıp söküyorum. 4 kez söküyorum arkadaşlar. 4 kez söktükten sonra ilmeğin içerisine girip
düz olarak örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 dördüncü ilmeği 4 kez söküyorum. 1 2 3 4. Daha önce bu modeli ördüyseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Örmediyseniz de çok kolay bir model. Kanalımda bu modeli ayrı olarak da anlatmıştım. İsterseniz oradan izleyerek de örebilirsiniz. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeğimi şişten çıkarıp 4 kez söküp ilmeğin içerisine giriyorum. Hepsini birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeğimi şişimden çıkarıp 4 kez söküyorum aşağıya doğru. Hepsini birlikte düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz örüp dördüncü ilmeği şişimden çıkarıyorum. 1 2 3 4 aşağıya doğru 4 sıra söküp ilmeğin içerisine girip bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar göstereyim. 3 ilmek düz ördükten sonra dördüncü ilmeği şişimden çıkardım. 1 2 3 4 ilmek söküp ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 ilmek düz örüp dördüncü ilmeği söküyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Şuradaki ayrıntıyı da göstereyim arkadaşlar. Burası 4 sıra fakat kol altı 2 sıra olduğu için 2 kez sökelim sökmelerimizi yaparken. 1 2 3 ilmek ördükten sonra 1 2 kez söküp ilmeğin içerisine girip yine ilmekleri düz olarak örelim. Bu kol altında da yine aynı şekilde 2 kez sökelim arkadaşlar. Sonraki sıralarda 4 kez sökerek devam edelim. Bu ayrıntıyı da göstermek istedim. Şimdi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Sıra sonuna kadar örerek geldim. En son yine 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmeği 4 kez, dördüncü ilmeği 4 kez söküp içerisine girip düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 6 haroşa ilmeğim kaldı. 6 haroşa ilmeğimi ise haroşa olarak örüp tamamlıyorum. Sıra başında 6 ilmekten hemen sonra ilmeğimizi sökmüştük. Burada da 6 ilmekten hemen önce ilmeğimizi sökmüş olduk. Her iki tarafında aynı olması için. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde, toplamda 4 sıra örüp tekrar modeli aynı şekilde sökerek bu defa kaydırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine pat ilmeklerimizi ters olarak örelim. 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde, toplamda 4 sıra örüp gelelim. Tekrar model kurulumunu nasıl yapıyorum göstereyim. Şimdi 4 sıra örüp geliyorum. 2 sıra ön yüzde, 2 sırada arka yüzde, 4 sıra ördüm. Şimdi tekrar model kurulumuna geçelim. Bu defa kaydırma yapacağız arkadaşlar. Sıra başındaki 6 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Altı ilmeği haroşa olarak ördükten sonra sökmemiz gereken ilmek arkadaşlar, bir önceki modeldeki 3 ilmeğin ortasındaki ilmek. Şu şekilde bu ilmeğimi sökmem gerekiyor. O yüzden 2 ilmek düz örüyorum. Üçüncü ilmeği 1 2 3 4 ilmeği söküp ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3
Önceki motifte de sökmüş olduğum ilmek bu örmüş olduğumuz 3 ilmeğin ortasına denk gelmesi gerekiyor. Şimdi 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ilmeği 4 kez aşağıya doğru söküp ilmeğin içerisine girip düz olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüp 4. ilmeğimizi söküyoruz. Sökmüş olduğumuz ilmek bir önceki modeldeki bonbon modelimizin tam ortasında olan 3 ilmeğin ortasında olan ilmek arkadaşlar, sökmüş olduğumuz ilmek. Bu şekilde kaydırmalı olarak devam ediyoruz. Sonraki sırada ise yine ilk modelde olduğu gibi pat ilmeklerimden sonraki ilmeği söküp 3 ilmek düz öreceğim. Daha sonra 4. ilmeği söküp 3 ilmek düz örerek devam edeceğim. Sonraki sırada yine bu sırada yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayacağız. 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeği 1 2 3 4 kez söküp yine bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Tekrar 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra 4. ilmeği aşağıya doğru 4 kez söküp düz olarak örüyoruz. Sökmüş olduğum ilmek dediğim gibi bir önceki bonbon modelimizde olan 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe denk getireceğiz arkadaşlar. Sonraki modelde ise buradaki bonbon modelinin ortasındaki ilmeğimizi sökeceğiz. Bu sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Arka yüze geçelim. Arka yüzü ters olarak örelim. Daha sonra tekrar 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters olarak örüp toplamda 4 sıradan sonra tekrar sökme işlemini tekrarlayacağız. İlk modeli örmüş olduğumuz gibi 6 ilmek patımızdan sonraki hemen ilk ilmeği söküp 3 ilmek düz öreceğiz. Sonra 4. ilmeği söküp 3 ilmek düz olarak devam edeceğiz. Modelde anlaşılmayan bir yer olursa arkadaşlar, bonbon modelimi kanalda ayrıntılı olarak anlattım. O videoyu da izleyerek örebilirsiniz. Şimdi 12 haroşa sırasında bir iliklerimizi açarak bedenimizi lastik kısmına kadar örüp gelelim. Beden kısmımızı lastik kısmına kadar ördüm. Beden kısmımızın şu şekilde ölçüsünü vereyim. Robadaki haroşadan 20 santim. Elinizin sıkılığına, şişinize ve ipinize göre bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Ekran görüntüsü alarak model sırasını da sayabilirsiniz. Modelden sonra 4 haroşa sırası ördüm. 4. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde kesim yapacağım. Haroşamı her iki yönde de ters olarak ördüm. Arka yüzde ilk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi arka yüzde örerek yapıyoruz. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan bütün ilmeklerimizi keselim. 4 sıra örüp 4. sırayı ön yüzde örüyoruz, arka yüzde kesim yapıyoruz. 1 2 3 4. Bütün ilmeklerimizi kesip gelelim. İlmeklerimi kesip tamamladım. Şimdi yaka fırfırını nasıl yapıyorum onu göstereceğim. İpimi ön yüzden arkaya geçiyorum. Tam pat kısmımızın bittiği yerden arkaya geçelim. İpimizi biraz uzun bırakalım. Daha sonra
bu iple fırfırımızı birleştireceğiz. İpimi buraya sabitliyorum. İpimizi arka kısma sabitledikten sonra aşağıya doğru bakan ilmeklerden ilmek çıkaralım. İsterseniz tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Alta bakan ilmeklerden tek tek bütün ilmekleri çıkaralım. Ben bütün ilmeklerimi bu şekilde çıkarıp geliyorum. Daha sonra ilmek sayısı vereceğim. Yakadan ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 67 ilmek çıkardım. Şimdi yakamızda ön yüzü örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 2 ilmek ters örüyorum. İpim önde, 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne aldım, 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. Fırfırların arası 3 ters ilmekten oluşacak. İpim önde, 1 ilmek düz örüyorum. Hem de buraya ipim önde olduğu için ajur yapmış oluyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. İpim önde, yine ajur yapacağım. 1 ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3. İpim önde, 1 ilmek düz örüyorum. Hem ajur yapmış oluyorum, hem de ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 3 ters, ipimiz önde, 1 ilmek düz. 3 ters, ipimiz önde duracak, 1 ilmek düz öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar fırfırlı kısmımızı örelim. Ön yüzü tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmek ters ördüm. İpimi öne alıp 1 ilmek düz örüyorum. Yine ajur yapıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra başında da kenarlarda 2 ilmek ters örmüştük. Bu kenarda da 2 ilmek ters, bu kenarda da 2 ilmek ters ördük. Fırfırların arası ise 3 ters ilmekten oluşuyor. Şimdi fırfırımızda arka yüze geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ön yüzde artırmış olduğumuz ilmekle düz ördüğümüz ilmeği arka yüzde ters örüyoruz. Fırfır aralarında olan 3 ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 3 ilmek düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna geldim. En son 3 ilmek düz, 2 ilmek ters ördüm. Sıra sonunda 2 ilmek düz örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp fırfırda ön yüze geçiyorum. Bir ajur sırası yaptık. Şimdi ikinci ajur sırasına geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpim önde, yine ajur yapacağım. 2 ilmek düz örüyorum. İkinci ajur sırasındayız. 3 ilmek ters. İpim önde, 2 ilmek düz örüyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz ajur ilmeğimizle yanındaki ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ajur yapmış oluyoruz. Fırfır araları 3 ters ilmekten oluşuyor. 3 ilmek ters örüp ipimiz önde, 2 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmek ters örüp ipimiz önde, 2 ilmek ters örüyoruz. İpimiz önde olduğu için de
buraya ajur yapmış oluyoruz. Sıramızı 3 ters, ipimiz önde, 2 ilmek düz örerek tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. 3 ilmek ters ördüm. İpim önde. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp ön yüzü tamamlıyorum. Fırfırımızda arka yüze geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp 2 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1 2 3. Bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeği ters örüyoruz. 3 ilmek düz. 3 ters, 3 düz olarak arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek ters ördüm. İpim önde. 3. ajur sırasındayız. 1 2 ipim önde. 3 ilmek düz örüyorum. Buraya yine ajur yapmış oluyorum ipim önde olduğu için. 3 ilmek ters. İpim önde, 3 ilmek düz örüyorum. İlmeklerimiz artık kendisini belli ediyor arkadaşlar. Fırfırların arasında olan 3 ters ilmeğimiz gözüküyor. İpim önde, 3. ajurumu yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arka yüzde de yine ilmekler kendisini belli ediyor. 3 ilmek düz. Aradaki ilmekleri ters olarak örelim. Toplamda 5 ajur sırası olana kadar yaka fırfırımızda devam edelim. 5. ajur sırasını ön yüzde örelim. Arka yüzde kesmeye geçeceğiz. Şimdi 5 ajur sırasına tamamlayıp geliyorum. Yakasını ön yüzde 5 ajur sırası olana kadar ördüm. Yani 5 sıra artırma yaptık. 1 2 3 4 5. 5. sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçip yakamızı keselim. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bedenimizi kesmiş olduğumuz gibi yakamızı da kesip tamamlayalım. İlmekleri bu şekilde arka yüzde düz örerek kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Yakamızı kesip tamamladım. Başlarken burada uzun ip bırakmıştık arkadaşlar. Fırfırımı tam bu kısma iğne yardımıyla dikeceğim. Böyle kalkmaması için arkadaşlar bu kısmı yine ipimi uzun bırakarak diktim. Bu tarafı da birlikte dikelim. Tam kenar kısmı fırfırımızı tutturalım arkadaşlar bu şekilde. Tığ yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Ben iğne yardımıyla dikiyorum. Şimdi dikip geliyorum. Düğmelerimi de dikerek yeleğimi tamamladım. Gerçekten çok tatlı, çok da kullanışlı bir yelek oldu arkadaşlar. Bu renkte bu modele çok yakıştı. Arkasını da göstereyim. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.